Merhaba. Şimdi sizlerle yeni bir sorun söyleyeyim videosuyla hep birlikte yeni bir konu hakkında konuşacağız. 37 beğeniyle ön plana çıkan Songül Ç adlı arkadaşımızın sorusu. Görmenin ötesi ne demektir? İdrak ve şuur nedir? Nasıl yükseltilir? Şimdi boş bir tarla hayal etmenizi istiyorum. O arazinin üzerinde bir ev düşünün. Bu evi gördüğünüzde hepimiz evin ne olduğunu biliyoruz deriz. Ev konusunda şuurlu olduğumuzu, yani bilinç sahibi olduğumuzu söyleriz. Anladığımızı, evi idrak ettiğimizi söyleriz. Biraz eve yaklaşalım. Evin kapısından içeriye girelim. Evin içinde odalar olduğunu görürüz. Yine aynı şeyi söyleriz. Biz evin içinde görünmeyeni de biliyoruz. Onun içinde odalar var, mutfak var, banyo var gibi ifadeler kullanarak o ev hakkında bilgi sahibi olduğumuzu, yani şuurlu olduğumuzu, bilinçli olduğumuzu ifade ederiz. Evin içinde evi oluşturan malzemeler vardır. Pencereler vardır. Dışarıyı gözlemleyebilirsiniz. Musluklar vardır. Musluğu açıp suyu kullanabilirsiniz. Evin duvarları vardır. Sizi soğuktan ve sıcaktan korur. Bu konular hakkında ben biliyorum. Bu konuda şuurluyum, bilinçliyim, bilgi sahibiyim dersiniz. Evet, bunlar doğrudur. Ancak biraz daha derinlemesine girdiğinizde o duvarın nasıl örüldüğü konusunda fikre sahip değilsinizdir. Yani anlayışa sahip değilsinizdir. Dolayısıyla o duvarın nasıl örüldüğü konusunda bir idrakınız yoktur. Bir bilinciniz yoktur. Biraz daha derine indiğinizde o pencerelerin kullanıldığı malzeme nasıl oraya monte edildiği konusunda bir fikriniz yoktur. Bir şuurunuz yoktur. Dolayısıyla o pencerenin nasıl monte edildiği hakkında idrak sahibi değilsinizdir. Bilince ermemişsinizdir. Bunun için pencere montajı yapan, o iş hakkında bilgi ve becerisi olan, tecrübesi olan birisi gibi olmanız gerekir. Biraz daha derine inelim. O duvarın içinde tuğlalar vardır. Bunlar görünmezdir. Ama siz biliyorum dersiniz. Evet, bilirsiniz. Ama o konuda idrak sahibi değilsinizdir. Çünkü o tuğlanın nasıl yapıldığı hakkında bir bilginiz yoktur. Dolayısıyla o konu hakkında, tuğla hakkında şuurlu değilsinizdir. Bilinçli değilsinizdir. Onun için bir tuğla fabrikasına gidip orada tuğlanın nasıl yapıldığı hakkında bir bilgiye, yani anlayışa sahip olduğunuzda tuğlanın imalatı hakkında idrak sahibi olursunuz. Dolayısıyla şuurlanmış, yani bilinçlenmiş olursunuz. Yeterli midir? Hayır. Onun biraz daha derinine indiğinizde tuğlanın hangi topraktan yapıldığını, nereden geldiğini, ne şekilde işlendiğini bilmeniz gerekir. Bunu bildiğinizde
yine bir anlayışa, yani bir şuura varırsınız. Bunu gerçekten tecrübe edip bunun nasıl olduğunu bildiğinizde idrak sahibi olursunuz. Yani bilinçlenirsiniz. Biraz daha derine indiğimizde onun kimyasal yapısına inmiş olursunuz. Onu öğrenmek ve bilmek için ne olmanız gerekiyor? Onun kimyasal yapısını bilen bir mühendis olmanız gerekiyor. Mikroskoplarla atomik düzeyde onun bileşenlerini bilmeniz gerekmektedir. Bunu bildiğinizde ne olur? O düzlemde, yani o derin anlam taşıyan temel unsurları öğrenen bir kişi olduğunuzda o konu hakkında şuurlanmış, yani onu bilince dönüştürmüş ve anlamışsınız demektir. İşte o zaman idrak ettim diyebilirsiniz. Biraz daha altyapılara indiğinizde, yani kuantum alana inmiş olduğunuzda bir fizik profesörü olmanız gerekir. O atomların ne şekilde birleştiğini, ne şekilde bir araya gelerek o yapıyı oluşturduğunu atomik düzeyde öğrenip o konu hakkında şuurlanıp, yani bilinçlenip onun ne olduğunu bildiğinizde idrake varırsınız. Kuantum alanın da altına indiğinizde daha derin anlamlar içeren altyapılara indiğinizde, yani hiçlik noktasına doğru indiğinizde o kuantum alanı oluşturan altyapıyı, görünmeyen yapıyı öğrendiğinizde, o konu hakkında bilgiye sahip olduğunuzda, onu anladığınızda şuurlanmış, bilinçlenmiş olursunuz. Bunu tecrübe edip ne olduğunu ruhunuza kaydettiğinizde idrak sahibi olmuşsunuzdur. Artık o konuyu bilmişsinizdir. Bunların hepsini öğrendiğinizde, tabi sadece bu tuğla ile ilgili diğer malzemeler, penceresi, çeşmesi, mermeri, mobilyası, içeride kullandığınız beyaz eşyalar, buzdolabı, çamaşır makinesi ve sayabileceğimiz birçok şeyi en derin anlamına kadar öğrenmiş olduğunuzda, tümünü tamamladığınızda, yani tam ve bütün halde onu anlayıp bilince çevirdiğinizde ev hakkında şuurlu ve bilinçli bir varlık olarak ben bunu idrak ettim diyebilirsiniz. Aynı şekilde kendi bedenimiz de aynı benzer yapılardadır. Dışarıdan birine baktığımızda bir insan bedeni görürüz. İnsan deriz. İnsanı biliyorum deriz. Yeterli midir? Hayır. İnsanın içinde gözünüzle görmediğiniz bir sürü yapılar vardır. Bir sürü çalışan sistemler vardır. Bunu kim bilir? Bir doktor bilir. O doktorun bilgisine sahip olduğunuzda, yani bedeninizde çalışan bütün organları, bütün hücrelerin ne işe yaradığını, ne şekilde çalıştığını, içeride olup bitenlerin hepsini, o bilgilerin tümünü aldığınızda, onları anladığınızda şuurlanmış olursunuz. İnsan bedeni hakkında ben bilinç sahibiyim, ben bu konuda şuurluyum diyebilirsiniz. Hepsini tecrübe ettiğinizde, bunu tümüyle, bütünüyle tecrübe ettiğinizde insan bedeni hakkında idrak sahibiyim diyebilirsiniz. Yeterli midir? Değildir. Bu fiziksel düzlemde yeterlidir. Hücre yapısının içine girdiğinizde artık mikroskoplar devreye girmektedir. Onun altındaki yine atomik yapıları, bileşenlerin ne şekilde olduğunu bilebilmeniz için bir kimya profesörü ya da bir fizik profesörü bilgisine sahip olmanız gerekmektedir.
Bu bilgileri edindiğinizde bütün yapının daha geniş, daha kapsamlı bir şekilde bilgisini elde etmiş olursunuz. Bu konuda şuurlandım diyebilirsiniz. Yani bilinç sahibiyim diyebilirsiniz. Bu bilgiyi deneyimleyip yani neyin ne olduğunu, neyle birleşerek ne sonuçlar verdiğini bütün örnekleriyle bildiğinizde evet ben bu konuda bilgi sahibiyim, bu konuda şuurlandım diyebilirsiniz. O atomları bir araya getirerek ya da ayrıştırarak farklı atomlar oluşturabilme yeteneğini yani bilgisini kazandığınızda atomik düzeyde ben şuurluyum, insan bedeninin atomik düzeyde nasıl işlediğini biliyorum, anladım diyebilirsiniz. Ancak bunu atomik düzeyde parçalayıp, toparlayıp farklı şekillerde kullanabildiğinizde, tecrübe ettiğinizde ben bunu idrak ettim, her şeyle biliyorum dersiniz. Daha aşağıya indiğinizde kuantum alanda insan bedeninin ne şekilde meydana geldiği konusunda bilgilendiğinizde ben bu kuantum alanda insan bedeninin ne şekilde oluştuğu bilgisine sahibim, bu konuda şuurluyum diyebilirsiniz. Ancak onu ne şekilde yapacağınız, ne şekle sokacağınız konusunda tecrübe edinip bunu yapabilme yeteneğini kazandığında ben bu konuda idrake vardım, bunun her şeyini biliyorum diyebilirsiniz. Daha derine indiğinizde, hiçlik noktasına doğru indiğinizde kuantum alanları da geçersiniz. Artık hiçbir şeyin olmadığı ama her şeyin oradan var olduğu, yokluğun içinden varlığın çıktığı noktaların bilgilerini almaya başlarsınız. İşte bu konuda şuurlanmaya başlarsınız. Onun ne olduğunu, onun ne şekilde işlediğini, nasıl oluştuğunu ve insan bedeni şekline dönünceye kadar bütün aşamalarını bildiğinizde idrake varırsınız. Artık bu idrak sizi onu kullanabilme, onu yönetebilme yetkisine ve yeteneğine doğru götürür. İnsan bedenine baktığınızda fiziksel bir yapı görürsünüz. Bu görünen yüzüdür. Görünmeyen yüzü derine, onun daha alt katmanlarına indiğinizde size görünür olmaya başlar. Dolayısıyla onun içinden en alt katmana inmeye başladığınızda aynı şekilde dışarıda onu çevreleyen katmanlara doğru da gidersiniz. İçeriden dışarıya da çıkmış olursunuz. Bu bilgileri edindiğinizde insan, evren, varoluş, kainat, galaksi, alemler nedir? Bu konuda bilgilenmiş olursunuz. Yani şuurlanmış olursunuz. Bu bilgiler neticesinde o bahsettiğimiz varoluşun içinde bulunan bütün mekanizmayı kullanabilir ve onu deneyimleyebilir hale geldiğinizde tecrübelenmiş yani onu idrak etmişsinizdir. Artık siz sonsuz, sınırsız alemde gittiğiniz her yerde o mevcut hiçlik yapısında bulunan bütün fonksiyonları kullanabilir duruma gelmişsinizdir. Bu şekilde devam eder. Size görünmez diye, sizin fark etmediğiniz diye bunların olmadığı anlamına gelmez. İdrak ettikçe idrak edesiniz gelir. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen videonun altında bulunan beğen tuşuna basınız. Bir sonraki videoda paylaşmak istediğiniz bir konu ya da sorunuz varsa yorumlar bölümüne lütfen yazınız. Diğer arkadaşlarımızın yorumlarını okuyarak beğendiğiniz soru ya da yorum varsa o arkadaşımızın yorumunun altında bulunan beğen tuşuna lütfen basınız.
Bunu yaptıktan sonra videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yapmış olduğumuz videoların içinde her bir cümle, her bir kelime adeta bir kitap gibidir. İlk izlediğinizde ya da dinlediğinizde anlamamış olabilirsiniz. Ya da üstünden hızlı geçtiğiniz için onu fark etmemiş de olabilirsiniz. Bazıları bir seferde anlar, bazıları 1000 seferde anlar. Bu hiç önemli değildir. Lütfen o yorumları yazdıktan sonra ya da arada girip yorumlarınıza bakarken videoyu kapatıp geçmeyin. Bir kez daha dinleyin. Her dinlediğinizde yeni bir anlayış, yeni bir şuur ve yeni bir idrak gelecektir. Ve bu size katkı sağlayacaktır. Bu katkı neticesinde tekrar izlediğinizde tekrar fark etmediğiniz, o anda gözden kaçırdığınız bir kelime, bir anlam ifade etmektedir. Onun görünmeyen yüzü, altındaki manası, anlamı sizin için ortaya çıkacaktır. Bunu kendiniz için lütfen yapın. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Varlığın varlığımdır.